Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün böyle sıklıkla şikayetçi olduğumuz bir duruma el koymak üzereyim. Evet, poğaçalar tazeyken fırından çıktığında çok güzel olurlar ama kaldığında böyle biraz tadını yitirirler, çabuk bayatlarlar. Şimdi bayağı bir geç bayatlayan bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Hem de şipşak bir poğaça, mayasız, hemen yapılabilecek bir poğaça. Daha ne istiyoruz değil mi? Lezzeti inanılmaz. Geç bayatlıyor ve şipşak yapılıyor. Hadi yapımına başlayalım. Yoğurma kasemizi alarak başlıyoruz. 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırıyorum. Burada ne oldu yani? 2 tane yumurta akı, 1 tane de yumurta sarısı. Onun üzerine de 1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt koyuyorum. Yoğurt poğaçamıza harika bir lezzet veriyor. Ve yine aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıvı yağ. Ve şimdi bütün sıvı malzemeleri karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı tereyağı ya da margarin, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı sirke, elma, üzüm fark etmez. Şimdi unu kullanacağız. 3,5-4 su bardağı un ama eleyerek koyuyoruz. Bu önemli. Unun havalanması gerekiyor. Bu poğaçamızın ikinci püf noktası. Şöyle elekten geçirerek unu ilave ediyorum. Ve 1 paket de kabartma tozu. Onu da elekten geçiriyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. 3,5 su bardağı un ilave ettim. Yarım su bardağını da böyle yavaş yavaş yoğururken dikkatli bir şekilde koyacağım. Unu birdenbire koymuyoruz. Böyle sert bir hamur olsun istemiyorum çünkü. Şöyle güzelce yoğuralım. Kıyır kıyır harika bir poğaça oluyor. Şimdi tezgahımı da hafif unlayarak birazcık da tezgahta yoğuracağım. Yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Görüyorsunuz harika, gözenekli bir hamur. Yumuşacık ama ele yapışmıyor. Kıvamı bu olacak. Şimdi şöyle elimle hafif yaydırıyorum, porsiyonlayacağım. Müthiş bir hamur gerçekten. Yumuşacık ama ele yapışmıyor. Şöyle eşit parçalara bölüyorum. Tam 16 eşit parçaya böldüm. Şimdi her bir parçayı elimde güzelce yuvarlıyorum. Şöyle bastırıyorum ve içerisine beyaz peynir koyacağım. Beyaz peynirinizi sert bir beyaz peynir ya da böyle börek içi, lor gibi bir şey tercih ederseniz poğaçanız daha uzun süre dayanacaktır. Şöyle güzelce kapatıyorum. Güzel kapattığınızdan emin olun, peynirler taşmasın. Ve tekrar elimle birazcık şekil veriyorum ve kapattığım yer altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Elimde yuvarlıyorum. Bu şekil harika duruyor. Müthiş, küçük böyle somun ekmekleri gibi duruyor. Dikkatlice kapatıyorum. İyice kapattığınızdan emin olun dediğim gibi. Ve hafif aralık bırakarak hepsini yerleştiriyorum.
poğaçalarıma şekil verdikten sonra ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine biraz yağ ilave ediyorum. Biraz inceltiyorum daha rahat sürebilmek için. Güzelce çırparak şimdi tüm poğaçalarımın üzeri altın sarısı kızarsın diye şöyle yumurta sarısını sürüyorum. Üzerlerine de yumurta sarısını sürdükten sonra dilerseniz susam, çörek otu, keten tohumu koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymazsınız ama ben yakıştırıyorum. Biraz da çörek otu. Keten tohumu da çok faydalı. Biraz da keten tohumlu yapalım. Ve şöyle bir pizza bıçağı yardımıyla ortalarını kesiyorum. Böyle ufak birer yarık oluşsun istiyorum. Normal bir bıçakla da yapabilirsiniz. Ve şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Ve yaklaşık olarak 25-30 dakika pişecek. Poğaçalarım gördüğünüz gibi harika pişti. Görüntüleri inanılmaz. Kokusunu size anlatamam ama dokusunu göstermek istersem şöyle. Bakar mısınız? Harika pişmiş, kıyır kıyır bir poğaça. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için sakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. Onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.